Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Bakın, formuyla, duruşuyla gerçekten çok tatlı oldu. Bu tarz çantalardaki en önemli noktalar duruşu ve duruşunda şu özellikle ağız bitişindeki açıdır. Tam tamına istediğimiz gibi oldu. Haltersiz halini de siz zaten videoların içinde göreceksiniz. Bakın şöyle ağız kısmını halter taktım. Şurada işaretleyicim kalmış. Onu hemen çıkartayım. Şuralarında halter var. Görüyorsunuz. Bu ağız kısmının daha böyle toparlanmış şekilde durmasını sağlıyor. İçini hemen göstermek istiyorum. Şuradan tot parçalarım içine koymuştum kalmış. Şöyle görüyorsunuz. Oldukça tatlış bir çanta hazırladık birlikte. Bakar mısınız güzelliğine? Çok tatlı olmamış mı? Açısı pileleriyle gerçekten son derece güzel. Tamamen ölçülerle ilerleyeceğimiz bir çanta hazırladık. Dediğim gibi bu çantada yaparken dikkat etmeniz gereken şey ölçüleriniz. Lütfen buna dikkat edin. Çantanızı elbette ki daha büyük yapmak istiyorsanız başlangıç ilmeğinizi birazcık artırabilirsiniz. Ancak gerçekten güzel, ideal bir boyutta oldu. Hemen şöyle ölçülerini göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu anda katlanmış haliyle ağız kısmı şöyle bir uçtan bir uca 38 santim. Bakın katlanmış haliyle gösteriyorum. Dilerseniz şöyle açık haline de burada 6 santim 6 santim de ekleyebilirsiniz. Yani toplamda 12 santim ekleyebilirsiniz açık hali için. Bu görmüş olduğunuz çantamın hemen şöyle şu yüksekliğine bakalım. Saptan itibaren yüksekliğimiz 18 santim. Orijinal bambu sap tercih ettim ben çantada. Siz dilediğiniz herhangi bir yuvarlak ya da yarım olarak D olanlar da var. O biliyorsunuz, onlardan da tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla istediğiniz sapı takabilirsiniz bu anlamda. Çok güzel, yapımı çok kolay ve dediğim gibi sayılarda boğulmayacağınız, sadece santim ölçüleriyle ilerleyeceğiniz harika bir tarif oldu. Bu çantamda kullandığım rengi böyle şöyle göstermek istiyorum size. Hasırın çok değişik bir tonu, böyle turuncuya yakın gibi, bal rengi gibi, yani değişik bir rengini kullandım bu çantada. Boncuklarımla da çok uyumlu oldu. Bakın o kadar tatlı ki bu boncuklar. Ben bunları yabancı bir alışveriş sitesinden almıştım. Tamamen tesadüfen karşıma çıkmıştı ama tabii ki de olmazsa olmaz değiller. İstediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz bu anlamda. Ben bunları tercih ettim. Siz dilerseniz inci, dilerseniz istediğiniz ahşap boncuklar, renkli boncuklar, tamamen özgür, sizin hür iradenize kalmış diyorum. Bakın arkası önü duruş şahane. Gerçekten çok güzel. Açık halini şimdi açmayacağım artık. Siz zaten videonun içinde açık halini de göreceksiniz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomu anlatmaya başlamak istiyorum. Ama sizlerden ufak bir ricam var. Çantalarımın anonimleşmemesi için, tasarımlarımın kaybolmaması için sizlerden her zaman için bir ricam var. Biliyorsunuz, tarifimle ördüğünüz çantaları paylaşırken beni etiketlemeyi unutmayın diyorum ve haydi hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Elimde şöyle bir bambu sap var. Orijinal bambu. Bakın orijinal bambu olduğunda gerçekten çok hafif ve dokusal olarak hissediyorsunuz bunu. Plastik değil. Bu da klasik kağıt ipimiz. Nasıl bir ton diyeyim size, bakın. Turuncu deseniz değil, hasır deseniz değil. Böyle turuncuya çalan bir hasır diyebiliriz. Artık ne diye satılıyor? Bal rengi diye mi satılıyor? Nasıl satılıyor? Gerçekten ben de bilmiyorum ama değişik bir ton ipim var elimde. İpim oldukça güzel, ince, yumuşak bir ip. O yüzden de ben bu çantada 3.25 milimetrelik tığ kullanacağım. Şimdi siz tabii ki de kendi ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Burada bizim için kriterimiz, önemli olan ölçüler. Ölçülere dikkat almaya çalışın. Ben şöyle 27,5-28 santim civarlarında bir örgü elde etmeye çalışacağım. O yüzden ben ona göre zincir çekeceğim ama sizler dediğim gibi kendi sayınızı belirleyin. Bunu yapmanın kolay yolu da nedir? Zincirinizi dilediğiniz gibi çekin fazla fazla. Sonra yapmaya başladığınızda durmanız gereken noktada artık durursunuz. Şimdi örmeye başlayacağız. Toplamda ilk olarak bir 57 tane trabzanla başlayacağım ben. O yüzden 57 tane zincirimi bir çekiyorum.
Bu benim ilk zincirim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, şimdi 57 tane çekip geleyim. Evet, 57 tane çekip geldim. Şimdi size net bir şekilde gösterebilmek adına 57. Bakın buradaki son zincirimin içine işaretleyicimi takıyorum. Bu benim 57. trabzanımın altını oluşturuyor. Görüyorsunuz. Bakın bu benim işaretlediğim yer 57. trabzanım. Şimdi bunun tepesini tamamlayalım o zaman. 1, 2 tane daha zincir çekiyorum. Alttakiyle beraber toplam 3 tane zincir oldu. Tığımı doluyorum ve hemen yanındaki, bakın zincirimi arkasına çevirdim. Şu ortadaki şeritleri görüyorsunuz. Tam orta noktadaki tepecikleri, oralara girerek şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın şu şekilde giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğin içine bir tane ikili trabzanımı yapacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Toplam 57 tane trabzanım olmuş olacak bu şekilde. Bu dediğim gibi tamamen benim ölçüm. Siz neye dikkat edeceksiniz? Santim ölçüsüne dikkat edeceksiniz. Eğer benimkiyle aynı büyüklükte bir çanta olsun istiyorsanız, ama daha büyük istiyorsanız tabii ki de büyütebilirsiniz. Ama daha küçüğünü tavsiye etmem. Çünkü bu sefer çantanın içine koyacaklarınız hacim olarak çok azalacak. Bakın bu şekilde ikili trabzanlarımı yapa yapa ilerliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet, artık sonuncuyu da yaptım ve gördüğünüz gibi trabzanlarımı tamamlamış oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Normal. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Geliyorum. Bakın bu 3 zincir artık bu ilk yerine geçtiği için ikinciden itibaren başlıyorum. Şimdi bu şekilde yaptığınızda şurada gördüğünüz gibi arada bir boşluk oluyor. Ben bu boşluğun olmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Zincirle yukarı çıkmayacağım. Döneceğim. Bakın. Şuradaki ilk trabzanın tepesi. Gireceğim buraya. Bir ilmek çıkartacağım. Şu görmüş olduğunuz soldaki kanadından gireceğim. Bir ilmek daha çıkartacağım. Tekrar soldaki kanadından girdim, bir ilmek çıkarttım. Bakın yukarı doğru kalın bir trabzan, yani zincir oluşturmuş olduk böylece. Şimdi göreceksiniz artık orada bir boşluk oluşmayacak, sizi rahatsız edecek. Hem de kenarını dolaşırken battığımızda daha rahat batacağımız bir alan oluşmuş olacak. Örnek tamamen bundan ibaret. Görüyorsunuz. İleri geri, ileri geri, ileri geri. Ne zamana kadar? 83 santim olana kadar. Bakın bu şekilde gideceğiz. Sıra sonunda yine aynı şekilde döneceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Şimdi şuraya kadar şöyle göstereyim hemen. Video çok uzasın istemiyorum. O yüzden asıl detaylarımız çünkü sonrasında başlayacak. Bakın şu görmüş olduğunuz en kenara yapmış olduğum zincir, bu da bir trabzandan sayılıyor ve sıra sonuna geldiğimizde bakın şu 56. trabzan, şu da 57. trabzan olarak tepesine batılacak. Bunu unutmuyoruz. Bunun da tepesine batmayı unutmuyoruz. Yoksa sayınız azalır. Geleceğim 57 tane buraya geri. Git gel, git gel, git gel. Ne zamana kadarmış? 83 santim olana kadar. Hemen örüyorum, geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın 83 santim olana kadar
ördüm. Kocaman bir parça var elimde. Şu anda ikiye katlanmış halini görüyorsunuz. Bu 83 santimlik parçamız kaç sıradan oluştu derseniz benim 74 sırama denk geldi. Bakın ben 74 sırada ulaştım ama önemli olan sıra sayısı değil. Ne dedik? Santim ölçüsü. Burada santime dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi çantamızın daha güzel, düzgün bir form kazanması için ben ne yapacağım? Bir de şey istiyorum. Böyle çantayı yaptığımızda, yani bunun etrafına dizdiğimizde şöyle bir hat oluşmasını istiyorum burada. Evet, şimdi artık dilerseniz başlayalım yan tarafı dolaşmaya. Şimdi ben bu taraf dolaşırken ne yapacağım? Bir taraftan da sık iğne yapmaya başlayacağım. Bakın buraya 2 tane denk geldi. Bakıyorum önüme ne şekilde denk gelirse, yani şöyle tuttuğumda kasmayacak ya da bollaşmayacak şekilde sık iğnelerimi yerleştiriyorum. Şöyle bakın. Şöyle sanki buraya bir tane daha iyi gelecek. Evet. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Önümüze nasıl denk gelirse öyle batıyorum. Eğer ara boşluk büyükse 2 tane. Bakın buradaki gibi ara boşluk küçükse araya bir tane. Bakın şurada önümde bir ek yeri denk geldi. Bir boşluk var burada. Buraya bir tane. Bu şekilde. Önemli olan zaten siz eliniz onu ayarlar. Kasma yapmayacak. Ya da herhangi bir şekilde fazla marullanma, bolluk olmayacak şekilde şöyle sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz. Bakın gayet düzgün oluyor bu şekilde. Şimdi gideceğiz. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Geri geleceğiz, gideceğiz, geri geleceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir sıra gideyim. Sonra artık git gel git gel şeklinde gideceğiz. Ne kadar? Yani yaklaşık şöyle bakacak olursak bir 3 santim kadar öreceğiz bu şekilde. Sık iğnelerimiz 3 santim olana kadar öreceğiz. Şimdi hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer ki battığım yerlere dikkat ederseniz zaten aynı şeyi oturtursunuz siz de. Şöyle tekrardan. Bakın buradaki ara uzundu. Buraya 2 kere battım. Şurada önüme bakın bir ek noktası geldi. Buraya bir tane. Araya bir tane. Ek yerine bir tane. Şimdi yine bakın uzun bir boşluk var. Buraya 2 tane. Şurada bir ek yerimiz var. Eğer ki marullanma yaşarsanız tığ numaranızı küçültebilirsiniz burada biraz. Bakın burada araya bir tane. Şurada ek yerine bir tane. 1 2 3 4 5. Yani şöyle söyleyebilirim. Her iki boşluğun toplamda 5 batıyorum. 5. Hep bu şekilde ilerliyorum şu anda ben. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Burada artık ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Artık buradan her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer ipi kontrollü tutamıyorsak, sıkı yapamıyorsak, marullanma yaşıyorsak mutlaka tığ küçültün bu esnada.
dediğim gibi 3 santim olana kadar öreceğiz. Bunun aynısından karşı tarafa da yapacağız. Onda da aynı şekilde ilmek sayılarını denk getirmeye dikkat edin. Hani birebir illaki böyle olmak zorunda değil ama yakın olsun. Çok farklar olmasın. Çünkü pilelediğinizde iki tarafın karşılıklı dengeli olması gerekiyor bu anlamda. Aynı periyotlarla battığınızda zaten aynı şey olacaktır. Bakın şöyle gösteriyorum. Herhangi bir şekilde görüyorsunuz. Kasma yok. Aynı şekilde marullanma yok. Gayet düzgün oluyor. Bakın burada da aynen başlayacaksınız. Şöyle buraya bakın 2 tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Tam şu ek yerine bir tane yaptığınızda yine 2 taneye 5 tane denk gelecek. Devam edeceksiniz bakın. Şu boşluğun içine şöyle göstereyim. Buraya 2 tane. Şuraya bir tane, şu ara boşluğa. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Yine şuraya da 5 tane denk getirmiş olacaksınız. Böylelikle 2 1 1 1 2 1 1 1 şeklinde giderek 5 5 5 5 yapacağız. Yan taraflar dediğim gibi dengeli giderseniz o 2 2'yi sayıca da aynı sayıyı elde etmiş olacaksınız. 3 santim buraya, 3 santim buraya örüp geliyorum. Ondan sonra artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şimdi parçamızı güzelce bakın hazırladım. Şöyle bir sizlere göstermek için mandalladım. Şimdi mandalları neye göre nasıl taktığımı çok net bir şekilde anlatacağım sizlere. Hatta şöyle hemen bir tanesini çıkartacağım. Bir tarafını çıkartacağım şöyle. Şimdi parçamız artık biliyorsunuz bitti. İki tarafını size söylediğim şekilde, gösterdiğim şekilde sık iğne ile dolaştım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi toplamda şöyle bir bakın dikdörtgen parça oluşturmuş oldum. Şöyle göstereyim. Boylu boyunca bir dikdörtgen parçamız oluştu. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu dikdörtgen parçayı önce bir ikiye katlıyorum. Katladım ikiye. Tam orta noktasına bir işaretleyici yerleştiriyorum. Bu bir. Sonrasında bu orta noktayla şu kenar noktasını alıyorum. Sonra buraya bir işaretleyici. Sonra bu işaretleyiciyi koyduktan sonra da yine bunların orta noktalarına birer işaretleyici. Yani bu ne demek oluyor? Bakın toplamda bu görmüş olduğunuz uzun dikdörtgenimizin kenarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 8 eşit parçaya ayırıyoruz. Bunu siz sayarak da yapabilirsiniz. Yani ilmekleri sayarsınız, 8'e bölersiniz. Böyle yaklaşık olarak bölebilirsiniz. İlla tam tamına 8'in katı olacak diye bir şey yok. Bazısına bir tane fazla, bir tane eksik denk gelir. O sorun teşkil etmez. Burada bizim için önemli olan noktamız şu görmüş olduğunuz orta nokta. Orta noktayı belirledikten sonra orta noktanın şöyle sağındakilerini bakın bu tarafa doğru pileliyorum. Şu ikisinin arasını şu şekilde pileye denk getiriyorum. Görüyorsunuz. Sonrasında hemen yerini belli etmek için şöyle bir mandal takıyorum buraya. Geliyorum bakın bu aradakini aynı perde pilesi gibi yapar gibi. Bakın bu şekilde. Hep aynı yöne kıvırıyorum. Buradakiler bakın hep bu tarafa sola sola yatacaklar. Yani orta merkeze doğru yatırıyorum. Bütün parçalarımı şöyle bakın bu şekilde bu tarafı hallettim. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Bu taraftakileri de tam tersi bu tarafa doğru yatırıyoruz. Şöyle. Elime artık ne geldiyse onu aldım. Bakın şöyle şuraya ve son olarak da evet. Bakın bu şekilde ayarladık. Şimdi bu çantalarda çok önemli bir nokta vardır. Çok da fazla piyasada görüyorsunuz bu çantaları. Bu çantayla ilgili yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ya şu boyun yeterli verilememesi.
Bu boyu eğer yeterli vermezseniz bu sefer ne olacak? Şu görmüş olduğunuz kısım güdük kalacak. Yani bunun buraya kadar dolaşamıyor, yukarı çıkamıyor burası. Burada kalıyor. Yani saptan aşağıya doğru iniyor. Bu istediğimiz görüntü değil. Bu sapı devam ettirecek bir görüntü. Ya tam düz ya hafif yukarıya doğru olmalı ki doğru görüntü ve pozisyon oluşabilsin. Şimdi ne yapacağız? Artık bu ilmekleri birleştirerek sık iğne dolaşacağız ve sonrasında sapımızı takacağız. Buradan takmak istediğiniz sap, başta da söylemiştim, size kalmış. Şöyle örnekleri göstereyim. Dilerseniz böyle bir yuvarlak sap, bu size kalmış. Dilerseniz böyle bir yarım D sap. Bakın. Bu da yine çok şık görünecek. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ben bu sapı tercih edeceğim bu çanta için. Burada bunu kullanacağım. Ama siz dilerseniz tam bir yuvarlak, bakın bu da çok çok güzel oluyor. Orijinal bambu saplar bunlar. Bakın görüyorsunuz, bu da çok klas duruyor. İstek tamamen size kalmış. Bakın ipimiz bu tarafta bitti. Şöyle şurayı açayım şimdilik daha rahat örebilmek adına. Bu arada kaç sıra dolaştım? 2, 4, 6 sıra dolaştım. Tam istediğim gibi oldu. Bakın santim olarak şöyle göstereyim size. Evet, 3 santim demiştim hatırlarsanız. Tam 3 santim olacak şekilde örmüş oldum. Şimdi burada bu taraftan geri gelmeyeceğim için, ileriye doğru gideceğimiz için şimdi şu kenarı sık iğneyle dolaşacağım. Bakın en son sık iğneyi nereye yapmışım? Aynı yere giriyorum. Döndüm. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Ve burayı, köşeyi bu şekilde üçlemiş oldum. Hemen yanındaki sık iğneden, hemen yanındaki sık iğnenin, bakın şuradaki sık iğnelerin deliklerine giriyorum. Şimdi burada artık her bir trabzanın tepesine bir tane yapacağım. Gerçekten çok güzel bir formu olacak çantamızın. Duruşu, boyu, posu şahane. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın şuraya kadar geldim. Buraya kadar birlikte yaptık. Buradan sonrasını birlikte devam edelim. Şu hizaya bakın. Şu en son sık iğnenin trabzanın üzerine yaptım. Sonra şu hizanın üzerinde şuraya da bir tane bakın battım. Ve sıradakinden devam ediyorum. Görüyorsunuz yanlardaki sık iğnelerin her biri için bir tane yapmış olacağız bu şekilde. Şunu bir çıkartayım, ilk sıradakini. Şuraya kolay yapmamız açısından. Bakın en son batılan nokta zaten burasıydı. Şimdi buradan itibaren şöyle ilkinin tepesine döndüm ve burada artık hepsini birden yapmaya başlayacağım. Bakın şöyle katladım. Önüme denk gelen şekliyle. Bakın görüyorsunuz. 3 tane birden alıyorum. Şimdi güzelce burada sıkı yapmanız önemli. Çünkü 3 taneyi birden sık iğne yaptığınız için sıradaki, buradaki sıradaki ve buradaki sıradaki, yine üçünü birden girdim. Yine sık iğnemi yaptım. 1, 2 ve 3. Bakın üçüne birden girdim ve pilemi yaptım. Sırayla 3 kanattan birden
Bakın batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Buradaki, arkasındaki ve arkasındaki. Yine üçünden girdim ve battım. Şimdi sıradakinden yoluma devam ediyorum. 1, bakın 2, şunu çıkartalım. Araya 3 tane normal denk geldi. Şimdi tekrardan aldım bunu elime. Geldim. 1, 2 ve 3. Görüyorsunuz. 3 kanattan girdim. Sık iğne. Burada önemli olan, bakın hiç sayı söylemiyorum bilerek, dikkat ettiyseniz. Çünkü sayı söylediğim takdirde bu sefer şu başlıyor. Ben şu sayıda yaptım. Benim ipim kalındı. İşte benim şu kadar sayım oldu. O zaman ben nasıl katlayacağım? İşte benim şöyle oldu. Ben o zaman kaç katlayacağım? O yüzden bakın hiç sayı söylemiyorum. Burada önemli olan nokta, biraz önceki koyduğum işaretleyicileri koyup katlayıp bu işleme başlamak. Başka hiçbir şey yok. Bakın yine geldim. Nasıl denk geldiyse o şekilde yapıyorum. Sıradakinden iki tane yaptım. Çıkarttım. Bakın biraz önce 3 denk gelmişti. Bunda 2 denk geldi. Şimdi şöyle batacak olduğum yer. Evet. 1, 2, 3. Üçünden birden alıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Şöyle karşılıklı görüyorsunuz, gayet güzel bir şekilde şu anda pilemizi yapıyoruz. Bunu daha sonra duruma göre bakacağız. Mesela diyelim ki şu sayıyı buradaki sayıya göre denkleyeceğiz. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Yani önemli olan, bunu şimdi yapacağız. Buradaki ilmekleri oluşturacağız ve sonrasında bu ilmekleri bunlarla denkleştireceğiz. O yüzden şimdi ben önüme geldiği şekilde ekliyorum. Şimdi sıradakine geçeceğim. Bakın sıradakine geldim. Şimdi bir tane boşta öreceğim. Devam ediyorum. Bakın ne oldu? Burada arada 3 boşluk vardı. Burada arada 2 boşluk vardı. Şimdi bir boşluk koydum sadece. Tamamen o şekilde denk geldi. Evet.
Şimdi görüyorsunuz 4 pilemizi yaptık. Şimdi buradaki 4 pileye geçeceğiz. Bu sefer pilemiz ne oldu? Bu tarafa doğru katlandı. Bakın şu boşluktaki yaptığımı atlıyorum. Onu hiç yapmıyorum. Burada hiç yok. Bunları böyle çakıştıracağız, bitiştireceğiz buraya. Bakın bu şekilde bitiştirdim. Hiç araya boşluk vermemiş oldum. Umarım kamerada net bir şekilde gösterebiliyorumdur. Üçünden de geçtiğimi sırayla. Bir bundan, bir bundan, bir bundan. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Dediğim gibi burada artık tek dikkat edeceğimiz şey bu sefer tam terse yatıracağımız. Evet. Şimdi bir tane boşluk yapıyorum. Bakın bir tane boş ördüm. Burada hiç örmedim. Burada bir tane yapmıştım. O yüzden burada da bir tane yaptım. Şimdi başlıyorum yine. Oradan, oradan, oradan. 3 taraftan da alıp yani orada yaptığımın tam tamına simetriğini yapıyorum burada. Tekrar hatırlatıyorum. Burada boşluk yok. Burada bir tane var. Burada 2 tane, burada 3 tane. Bakın ona dikkat edin. Pilinizi yaparken bu önemli. Simetriğin olması açısından. Dediğim gibi sonra zaten kesmemiz gerekiyorsa daha fazla kesmeye devam ederiz. Ben şunları çıkartacağım çünkü batacağım yeri göremiyorum. Evet. Sonuncudayım. Bakın hiç kesmedim. Baştan sona size gösteriyorum. En azından birinde anlamadıysak diğerinde. Şimdi burada 2 tane boş batacaktık. 1 2 tane boş battım. Şimdi diyeceksiniz ki aralıklar eşit. O zaman bu nasıl oluyor? İşte bu nasıl oluyor? Pileyi yapma şeklinden. Yani buraya yaptığım pile bir tık daha küçük yapmış oluyorum ki o şekilde olsun. Şimdi toplam kaç ilmek oldu yine de söyleyeceğim sizlere. Tekrar söylüyorum, bakın çok önce aldığım bir ipti. Kağıt ipte siz şu anda bu kadar ince ipi biraz zor bulursunuz. O yüzden sayılarınız dediğim gibi tekrardan tutmama ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı evet 1 2 ve 3. Bakın buraya da 3 tane arayı verdik. Şimdi son artık pilemizi yapacağız buraya. Şimdi ben diğer tarafını sözde yapıp buraya bu tarafı yapıp diğer tarafı size gösterecektim. Tam tersi oldu. Bu tarafı gösterdim. Şimdi diğer tarafı kendim yapacağım. Çünkü aynısı.
Çok kolay ama gerçekten çok tatlı ve gösterişli bir çanta oluyor bu şekilde. Evet. Şimdi sonuncuya da battım bir tane. Gerçekten gayet son derece düzgün oldu. Şimdi yine aynı yöntemle bakın. Aynı yere tekrar battım. Aynı yere tekrar battım. Aynı yere 3 kere battım. Ve yan sık iğnelerinden yine başladım. Yani yine bu tarafı böyle dolaşacağım. Geleceğim. Bu kısmın pilesini yapacağım. Ve sonrasında şu görmüş olduğunuz elimdeki aparatla bir kontrolünü yapacağım. Gerekli küçültmeleri, eğer ki tam istediğim gibi küçülmediyse ek yerlerinden, yani şu ekleme yerlerinden üst sırada biraz daha eksiltme yapacağım. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar eksilteceğim. Diğer aparata bakarsak, eğer bunu kullanırsam hiçbir ihtiyaç olmayacak. Bakın görüyorsunuz, bu kesme bizim için iyi gelecek. Eğer bu sapı kullanacaksam tabii ki de. Bakalım, bir diğer tarafı da bitirelim, ona göre karar verelim. Evet, şimdi geldim artık, bakın diğer tarafında pilesini yaptım, tamamladım ve şimdi en son şöyle göstereyim. Bittikten sonra bir tane de fazladan sık iğnemi bakın yapıyordum, hatırlarsanız o şekilde de başlamıştık. Yanındakine ilmek kaydırarak yoluma devam ediyorum. Şimdi kenar hattı boyunca bu şekilde ilmek kaydıracağız. Bu hem bizim şu yan kısımlarımızın biraz toparlanmasını sağlayacak, hem de ağız kısmının daha tok bir duruş sergilemesini sağlayacak. Böylelikle de hiç ip koparmadan yüzünden bakın devam ediyorum. Hepsi bir arada. Böyle yoluma devam ediyorum. Şu tarafa kadar bir gelelim. Diğer tarafa kadar gelelim. Oradan sonra ne yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldim. Şimdi köşede üçlü vardı, hatırlarsanız. Şu köşedekine de yine aynı şekilde ilmek kaydırıyorum. Ve bakın burada bir zincir çekip hemen yine aynı köşedeki ilmeğe bir sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde. 4, 5, 6. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Şu tam ek yerine geldiğimde bakın burada şu bir tane battım. Bir tane de boştakine battım. İkisini bir topladım. 1, 2, 3, 4. Bakın sayının burada hiçbir önemi yok. Tam ek noktalarında birer tane keseceğim. Bakın yine geldik ek noktasına. Bir buradan ilmek çıkarttım. Hemen topladım. Yine devam ediyorum. Devam.
Bakın geldim yine tam. Bir tanesi şu kalın yerden en son batılan, bir tanesi de boşluktaki batılan. İkisini de battım. İlmek çıkarttım ve böylelikle bakın bir tık daha ağız kısmını toplamış oluyorum. Devam ediyorum. Tepe ilmeklerim hep sıkı. Bu benim için önemli kriter. Bakın geldim şimdi ek yerine. Bunun birincisi bakın. Bir buradan bir yanındakinden. Aldım, topladım. Devam ediyorum. Yine geldim bakın ek noktasına. Bir tane ilmek. Bir ilmek daha çıkarttım yanındakinden, topladım. Yanındakinden devam ediyorum. Devam ediyorum. Hiç kesmiyorum bakın. Bu ikisinden şimdi bir ilmeğe düşüreceğim. Yine tam ikisinin orta noktasında yanındakinden bakın bu sırada ilmeklerim zaten biraz daha toparlanıyor. Yani daha sıkı örüyorum bu sırada. Tek kat ördüğümüz için. Bir de birer tane de kesiyoruz. Bakın yine geldim tam ek noktasına. Bir tane buradan, bir tane buradan topladım. Devam ediyorum. 2 Evet. Şimdi devam ediyorum. Şu köşe. Bakın bir tane buraya battım. Bir zincir çektim. Şimdi aynı yere ilmek kaydırıyorum ve yoluma devam ediyorum. Tekrardan bakın. Şimdi bu yan kenarı da aynı şekilde ilmek kaydırmayla dolaşacağım. Bakın şurasının nasıl toparlandığını görüyorsunuz. Son derece güzel bir form kazandı bu kenar. Yine aynı şekilde bu kenarda aynı formu kazanacak. Şimdi ve sonrasında artık karşı tarafı da aynı şekilde yapacağım. Yani yine şu tam ek noktalarında ne olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eksiltme yapmış oluyoruz. Toplamda bir sıra boyunca. Bakın görüyorsunuz aradaki farkı çok net anlayabilirsiniz. Bu bir sıra dolaşılmış hali. Bu ise bakın dolaşılmamış hali. Arada ne kadar büyük bir fark var. Burası daha yayık. Bakın burası ne kadar derli toplu olmuş oldu bir sıra dolaştığımızda. Şöyle bakın tekrardan gösteriyorum. Dilersek bu sapı, dilersek bu sapı, ikisi de gerçekten şahane olacak. Hangi sapı takmak isterseniz size kalmış diyorum. Hemen artık bitireyim. Ağız kısmını aynı şekilde dolaşayım. Nasıl kapatacağız? Sıra sonunda onu göstereceğim. Ve daha sonra artık sapla birleşim kısmına geçeceğiz. Burada şunu dile getirmek istiyorum. Çantanızı isterseniz astarlayabilirsiniz. Astarlarken neye dikkat edeceksiniz? Bakın eğer en başta astarlı yaparsanız bu parçanızı komple dikdörtgen olarak daha henüz pilelerini yapmadan astarını yaparsanız sonra pilelediğinizde içi pileli bir şekilde sizin de normal gayet düzgün bir astarınız olur. Onu söyleyeyim. Yani dilerseniz de bu şekildeyken kumaşın üzerine koyup kesip yine aynı şekilde astarınızı çalışabilirsiniz, oturtabilirsiniz aynı şekilde.
Bu tamamen sizin tercihinize ve isteğinize kalmış bir durum diyoruz. Ben şu anda buna astar çalışmayacağım. Onu söyleyeyim. Ama siz astarlı yapmak istediğinizde tavsiyem en kolayı dikdörtgenken astarlayıp sonra pilesini halletmek, çok daha kolay bir şekilde yaparsınız o zaman diyorum ve hemen bitirip geliyorum. Evet, şimdi geldim, bakın en son buraya da yaptım ve burada artık ilmeğimi kopartacağım ve ne yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz yere ilmek kaydırmayla bağlanacağım. Tabi bunu artık iğnemle yapacağım bu aşamadayken. Şöyle hemen yanındaki ilmeğe bakın giriyorum bu şekilde. Sonrasında şu ipin zaten merkezden çıktığı noktadan arkaya giriyorum. Ve böylelikle ağız kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sık iğnelerimin arasından şöyle ilerliyorum. Evet. Fazlasını da çektim, kestim. Şimdi ben bu sapı takmaya karar verdim. Şöyle tutma yeri daha rahat olsun, daha büyük olsun diye. Bu tarz saplardan şunu unutmayın. Bunlar doğal bambu olduğu için ve yakma olduğu için belli yerlerinde pürüzler vesaireler olabiliyor. Yani çünkü doğal ürün bunlar. Öyle olduğu için bunu çok dikkat edin. Yani dışarıda kalacak olan kısmın, temiz kısmın dışarıda kalmasına dikkat edin. Saracak olduğunuz kısmın daha böyle sıkıntılı, pürüzlü yerlerinin saracağımız kısma gelmesine özen gösterin. Mesela bunun burada bir tırtık kısmı var. Bence bu altta kalmalı. Mesela burada da şurası var. Şu kısımda var. Burada da bunu altta bırakacak şekilde sarmasını yapacağım. Önce saplarımızı saracağız. Daha sonra birleşeceğiz. Burada dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Aynı burs sarar gibi bir taraftan bu şekilde sararak da gidebilirsiniz. Bursu öncesinde, yani saplarınızı öncesinde tığlayıp daha sonra ilmek kaydırma ile birleştirme yöntemini de tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben tığ ile birleştirme yöntemini tercih edeceğim. Daha düzgün, daha güzel bir görüntü olması açısından. Ama diğeri de çok pratik. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani hazır şu şekilde koyup zaten ihtiyaç duyduğu şekilde ipi kalın bir şekilde sararak gitmekte yine kolay oluyor. O yolu da tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Bakın ne demiştik? Nereyi dışarıda bırakacağız? Şöyle bir yerimizi bir işaretleyelim. Şöyle koyduğumuzda sapımızın ne kadarlık bir kısmı dışarıda kalacak? Önce bir onu netleştirmeye çalışalım. Şöyle bakın ayarlıyorum yerini. Şuradan başlasın. Şurada bitsin. Evet. Şu ara iyi gelecek benim için. Hatta şöyle işaret koyabiliriz. Bakın şöyle şuraya kadar yine buradan başlamam benim için iyi gelecek. Yerlerimi hazırladım, belirledim. Tabi dediğim gibi eğer sıkıntılı bir yerse oranın yerini de değiştirebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şimdi başlayalım. Şöyle koyup bunun üzerine sararak devam edeceğim şimdi. Alttan ilmeğimi çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Yani bir sık iğne tepesi gibi yapmış oluyorum. Elinizle destekleyebilirsiniz tığınızın ilmeği küçülmesin diye. Burada iplerin sıralı olması önemli. Yani şu sıranın bozulmaması önemli. Bakın önce ipi buradan getiriyorum. Tığımdan geçiriyorum. Tekrar geri götürüyorum. İyice
sıkıştırıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde ilmeklerimiz oluşmuş oluyor. Tabii bunu dikkat edin. Gevşek olmasın. Sıkı bir şekilde sarmanız gerekiyor. Geçirdim. Tekrar gittim. Bakın sıkı bir şekilde. Getirdim. Önden geçirdim. Tekrar arkaya götürdüm. Ve geçirdim. Burada eğer ki şu görmüş olduğunuz tümseklere denk getirirseniz ipinizi, o zaman kalın gelecektir. Yani bolluk kalacaktır. Ona dikkat edin. Geçirdim. Bakın ipin üzerine bir taraftan örmeye devam ediyorum ki o ipi de arada bu şekilde yok ediyorum. Evet. Şöyle artık ek yerine geldim. Bu tarz saplarda dilerseniz birit yöntemini de tercih edebilirsiniz. Birit yönteminde de şöyle mesela bölme bölme. Yani şuradan bir birit, buradan bir birit, buradan bir birit. Şöyle biritlere geçiriyorsunuz sapınızı. O da yine alternatif. O da güzel bir yöntem. Onu da tercih edebilirsiniz. Son kez gösteriyorum. Gerisini yapıp geleceğim. Şimdi bakın bir tane tığıma geçiriyorum burada. İndiriyorum ipi. Arkaya getirdim. Sıkıştırıyorum. Bak asılıyorum ipi görüyorsunuz. Gerdiriyorum. Geçiriyorum. Böylelikle sımsıkı sarmış oluyorum sapımı. Evet. Şimdi bu şekilde işaretlediğim yere kadar yapıp geleyim. Ondan sonra bakın şurada işaretlemişim. Buraya kadar getireyim. Oradan sonra çantaya nasıl birleştiriyoruz hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi tek tarafımızı bitirdim. Bakın şöyle bir sürpriz. Çok güzel ahşap boncuklarım vardı. Kendinden desenli. Farklı renklerinden şöyle rastgele taktım. Dilerseniz hepsini aynı tonda klasik ahşap boncuktan da takabilirsiniz. Dilerseniz inci takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Siz nasıl bir görsel hayal ettiyseniz. Bakın şu koyuları koymayıp doğrudan şöyle açık da olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi ben bir tarafını öyle yapmayı planlıyorum. Yani iki tarafı böyle renkli de olabilir. Tabii ki de bir tarafı öyle de olabilir. Çok güzel bir formu oldu. Bakın kastettiğim olay buydu. Şu görmüş olduğunuz geldiği hizada şöyle aşağıya doğru inme olmaması lazım. Bakın bu doğru tam yarım daire formunu verebilmemiz lazım ki çantamızın formu güzel olsun. Bu çantayı aynı zamanda şöyle de kullanabileceksiniz. Bakın kenarlarını şöyle içine kıvırttığınızda da şahane bir duruşu olacak. Şimdi onun için de buralara daha sonra çıt çıt takacağız. Onu da söyleyeyim. Bakın her iki durumda da oldukça şık, güzel bir çanta hazırladık birlikte. Şimdi gelin diğer tarafını birlikte yapalım. İlmek sayısı olarak bakın aynı işlemi gerçekleştirdiğimiz için iki tarafta da burada 56 tane ilmeğim var. Şu hazırlamış olduğum tığladığım kısımda ise 74 tane ilmeğim var. Yani bu ne demek oluyor? Bu 74 tane ilmeği 56'ya denk getirmek için her 3. ilmekte buradan 2 kere
dikeceğim. Şimdi göreceksiniz. Yani buradaki 3 ilmek buradaki 4 ilmeğe denk getirdiğimizde tam tamına denk gelmiş olacak. Şimdi bir miktar şöyle ip ayırıyorum. Dikerken kullanmak için. Şimdi şunu çıkartıyorum buradan. Şöyle bakın, sıradan dikerek yolumuza devam edeceğiz. Hemen iğneme takıyorum. Gerçekten çok güzel bir duruşu, formu oldu. Şimdi başlıyoruz buradan dikmeye. Şöyle inelim, birazcık yaklaşalım. Şu şekilde ilk ilmekten başlıyoruz. Buradaki ilk ilmeği sadece bakın birbirlerine bakan tek lobunu tutturacağım. Burada olabildiğince sıkıyoruz. İlmeklerimiz olabildiğince sıkı. Bakın şimdi ikinci ile ikinciye geliyorum. Şimdi üçüncüyle üçüncüye geliyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz üçüncü ilmeği aynı zamanda buradaki dördüncü ilmekle tutturuyorum. Yani aynı yere iki kere batmış oldum. Şimdi sıradan devam ediyoruz tekrar. Bunu sayarak gidin. Karıştırmayın. Bakın 1 diyorum. Sayıyorum. 2 3 diyorum. Bakın üçüncüyü çekiyorum. Sonra alttaki battığım yere tekrar giriyorum ve sıradaki dördüncü ilmeğe geçiyorum. Ve böylelikle bakın görüyorsunuz. Şöyle ilmeklerimiz sıkı olsun. Sıkıştıralım iyice. Böylelikle tam tamına ilmeklerimiz ilerlemiş oluyor. Devam ediyorum. Birinci. İkinci. Üçüncü. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Dördüncüyü yanındakine geçiyorum. Yani yukarıdan dördüncü ilmeği alıyoruz ama aşağıda üçüncü ilmeğe tekrar batıyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar dikip geliyorum. Evet, geldim. Bakın bitirdim artık. Dikme işlemimiz bitti. İğnemi şöyle sık iğnelerin arasından geçirip artık ipimi gizliyorum. Şöyle. Bakın burada ip değiştirmiştim. Bu ipi de yine aynı şekilde sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Şimdi geliyoruz artık boncuklarımızın dikim aşamasına. Boncuklarımızı dikerken 2 kat ip kullanıyorum. Nereye dikeceğiz? Hatırlarsanız şurada 2 tane sık iğne yapmıştık. Bu 2 tane sık iğnenin tam ortasına. Şuradan bakın girdim. İpimin ucunu şu şekilde bırakıyorum. Bu ipleri gizleyeceğim daha sonra. Hemen bir boncuk alıyorum. Şöyle benim bakın göstereyim. Desenli boncuklarım var. Bu desenli boncuklarımı kullanacağım. Ama tekrar söylüyorum, tamamen tercihe bağlı. İstediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz bu aşamada. Ya da boncuksuz da yapabilirsiniz. Şimdi burada 1-2 tane sık iğne ilerliyorum. Güzelce şimdi ipimi alttan çekiyorum. Şu şekilde. Ondan sonra buradan 3 sık iğne ileriden çıkıyorum. Sonra hemen bir boncuk daha alıyorum. Burada tekrar 1-2 tane ileriden çıkıyorum. Evet, geçirdim bakın boncuğumu. 2 tane, 2 sık iğne sonrasından çıkıyorum.
Aralarda 3 sık iğne, boncuğun altında 2 sık iğne boşluk olması gerekiyor. Yine bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüden sonra buradan çıkacağım. Çıktım. Sonrasında hemen bir tane boncuk alıyorum. Dilersem bakın, isterseniz buradaki gibi böyle farklı boncuklar da takabilirsiniz. Yine 3 tane ileriden çıkıyorum. Alıyorum bir tane boncuk. 2 tane uzaktan çık bakın. 2 sık iğne sonrasından çıkıyorum. 3 sık iğne. Şimdi 2 sık iğne. Şimdi 1, 2, 3 tane. Bakalım şöyle. 1, 2, 3. Çıktım. Şimdi taktım boncuğumu. Yine 1, 2 tane atladım. Şöyle 2 ip olduğu için şöyle tek tek onları bir asılın. Gerginlikleri aynı olsun. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldikten sonra iki uçta iplerimiz olacak haliyle. Bu iki uçtaki iplerimizi yine sık iğnelerimizin arasından gizliyoruz. Sadece şuna dikkat ediyorum. İki katını da aynı yerden gizlemiyorum. Bir tanesini atıyorum buradan gizlediysem bir tanesini buradan gizliyorum. Böylelikle aynı yere 2 kat ip denk gelmemiş oluyor. Buna dikkat edelim. İplerimizi şimdi bu dikişi bitireceğim. İki uçtaki iplerimizi gizleyeceğim. Bakın burada gizledik, görüyorsunuz. Hiç ip çıkıntısı yok. Sonrasında artık neye geçeceğim? Çıt çıt dikimine. Çıt çıt dikiminde de herhangi bir şekilde dikkat etmem gereken bir durum yok. Doğrudan bakın nereye diktiğimi ben dikip geleceğim. Sonra nereye diktiğimi size göstereceğim. Hemen şu uç kısma. Dilerseniz buraya şu şekilde başka bir şey de tutturabilirsiniz. Yani çıt çıt takmak istemiyorsanız normal doğrudan şöyle şuraya bir halter de takabilirsiniz. O size kalmış. Ya da şuraya normal bir kanca da takabilirsiniz ki onu yaparsanız isterseniz uzun sap da takabilirsiniz bu kancada. Bakalım hangisini yaparım? Finalde göreceğiz. Belli olmuyor benim, biliyorsunuz fikir yolda çokça değişiyor. Belki uzun sap geçiririm. Onun için de halter ya da halka tercih ederim. Bakalım. Şimdi bu aşamayı bir bitirelim. Boncuklarımızı dizelim. Finalde görüşelim. Evet. Şimdi bakın hemen göstereyim ne taktığımı. Şöyle halter taktım. Göstermek istiyorum sizlere. Bu halterin nasıl bir avantajı var? Hem şu kenarları toparlamış oluyorsunuz, hem takıp çıkarması çok kolay, hem de bakın bu şekilde dilerseniz buraya uzun sap takabiliyorsunuz takmak isteyenler için. Ben çıkartacağım, sadece fikir olması açısından sizlere gösterdim. Ben bunu sadece böyle bir el çantası olarak kalmasını istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde benim için yeterli. Sadece fikir olması açısından sizlere de gösterdim. Dilenirse bu şekilde buradan sap takılabilir. Peki nasıl takıyorum halterimi? Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Çantamızın şöyle güzelce tam orta noktasını alıyorum. Bu orta noktasından tutup şöyle katlıyorum. Ne kadar olmasını istiyorsam. Bakın ben ortalama santim olarak şöyle göstereyim. Tam halteri taktığım yerin ölçüsünü vereyim sizlere. Evet, şöyle 3 santim katlamışım. Yani 3 santim böyle, 3 santim böyle, 6 santim içeri almış oluyorum böylece. Şu bir alt sıradan, yani trabzanların, bakın bir trabzan alttan şöyle karşılıklı olarak geçiriyorum ve
Hemen halterimiz vidalı zaten, takıyoruz. Bakın buraya da sapımı dilediğim gibi takabiliyorum. Bu tamamen tercihe bağlı. İsterseniz takarsınız, isterseniz takmazsınız. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen opsiyona. İsterseniz eğer satışını yaptıysanız bu şekilde alternatif içine uzun sap koyabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Bir başka güzel çantada daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çantalarımı yaptığınızda lütfen beni etiketlemeyi unutmayın. Model sahibi olarak şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.